Sen istersen özele hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin önemli doktorlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve çok önemli bir konumuz var. Migren. Ve sevgili seyircilerimiz, bel ve boyun fıtığında ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşacağız. Kiminle? Nöroloji ve algoloji uzmanı Doktor Havva Meltem Mutlucan. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben migrenle başlamak istiyorum. Ne kadar yaygın? Tedavisi zor bir hastalık gibi gözüküyor. Çünkü uzun yıllar migren ilaçlarına mahkum oluyoruz. Özellikle migren ağrıları çekenler varsa ve bu ağrılardan kurtulamadım diyenler varsa enteresan bir tedavi yöntemini konuşacağız. Nöromodülasyon yöntemi. Şimdi öncelikle şuna başlayacağım. Bazı hastalar için gerçekten hayatı durma noktasına getiriyor migren. Evet. Her baş ağrısı migren midir? Hayır, her baş ağrısı migren değil tabii ki. Migreni bize düşündürecek bazı alarm işaretleri var. İşte şiddetinin çok fazla olması, günlük baş ağrılarından en önemli ayrım noktası burada. Ve uzun sürmesi. Öyle hani yarım saat, bir saat sürmez. Migren 24 saat ile 48 saat arasında sürebiliyor. Hatta migren statüsü dediğimiz uzamış migren atakları var. Onda 3 güne kadar sürebiliyor migren atakları. Ve kişinin hayatını gerçekten o anlarda cehenneme çevirebiliyor. Peki sinir sistemi üzerine galiba migrenin çok ciddi etkileri var değil mi? Bugün konuşacağımız tedavi yöntemi çok enteresan ve son günlerde çok popüler olan bir tedavi yöntemi. Siz nöroloji ve algoloji uzmanı olarak, algoloji aynı zamanda ağrı ile de ilgileniyor değil mi? Ağrı bilimi. Ağrı bilimi. Yani aslında sadece migren için değil, hani derler ya ağrın neredeyse canın orada atıyor, bir algoloji uzmanına başvuracaksınız. Şimdi migren ağrısıyla size başvuranlar bu bahsedeceğiniz modülasyon tedavisinden nasıl faydalanabilirler? Şöyle, aslında migren hastaları geldiğinde kliniğe yıllardır ağrılı atak dönemlerinden çok muzdarip oluyorlar. Ve çok fazla günlük kullanımda çok fazla ağrı kesici kullanıma maruz kalıyorlar. Zaman zaman çeşitli ağrı tedavi yöntemleri uygulanmış oluyor. Çeşitli migren ilaçları, bazıları ağır ilaçlar, epilepsi ilaçları gibi ilaçlar olabiliyor. Kullanmış, çok fayda görmemiş veya yan etkisi nedeniyle kullanmak istemeyen hastalar oluyor. Nöromodülasyon işte tam da bu hastalarda aslında çok olumlu sonuçlar aldırıyor. Kişilerin ilaçlarını bırakmasına ve dolayısıyla organ fonksiyonlarını aslında kaybetmeden önüne geçmeye etkisi oluyor. Çok önemli bir konuya değindi aslında hocam. Bak, organ fonksiyonlarının kaybolması. Ne kadar çok ilaç alırsak o kadar organlarımız fonksiyonlarını yitiriyor değil mi? Peki şimdi bahsettiğiniz nöromodülasyon yöntemi. Lütfen bu ismi de bir kenara not edin. Uzman doktor Havva Meltem Mutlucan bu yöntemle migreni tedavi ediyor ve hastaların yüzü gülüyor. Şimdi bu ilaçları kullanmayı bırakarak mı nöromodülasyon sistemiyle hasta tedavi oluyor? Yöntem ne? Yani nasıl bir yol izleniyor tedavide? Şöyle, ilaçları bırakmıyor yani hali hazırda ilaç kullanan hastalar da geliyor. Biz onları takiplerinde ağrı durumuna göre takip ederek zaman içinde azaltarak kesimine yardımcı oluyoruz. İşleme gelen hastada şunu bilmesi lazım, bu girişimsel bir ağrı yöntemi. Ama diğer ağrı tedavilerinden farklı olarak bir neredeyse yan etkisi yok ve iş gücü kaybına sebep olmuyor. Ertesi gün kişi rahat günlük yaşamına dönebiliyor. Hastaneye yatışı gerektirmiyor. Şunu anlamaya çalışıyorum hocam. Ne yapıyorsunuz? Bir cihaz mı, masaj mı, bir terapi mi? Yok, bir nöromodülasyon cihazı var. Özellikle kanüllerle ultrason eşliğinde kişinin migren atağını tetikleyen bir sinirimiz var. O siniri görüntüleyerek o sinire ağrılı uyaranı kesmesi için nöromodülasyon uyguluyoruz. Yani sinirin ağrı iletim mekanizmasını değiştiriyoruz aslında. Çok kıymetli. Şimdi şunu da sormadan geçemeyeceğim. Neden bir insanın ağrı eşiği diğer insanın ağrı eşiğine göre yüksek veya düşük olabilir? Yani siz ağrıya dayanıklı oluyorsunuz, ben dayanıklı olmuyorum. Bu genetik bir şey mi? Biraz genetik fakat iyi bir noktaya değindiniz bu arada. Migren hastalarında, kronik ağrılı hastalarda bu eşik çok daha düşüktür.
ağrılı olmayan bir uyaran bile, dokunma mesela, çok ciddi hastalığa ağrısal tepkilere sebep Daha mı olabilir. hassas oluyorlar? Bu kişilerde ağrı algısı, beyinde ağrıyı yöneten sistemde bir değişiklik oluyor. Oradaki hormonlarda, hücrelerin yapısında değişiklik oluyor. Nöromodülasyon tam da aslında bunu tedavi ediyor. Tekrar ağrı algısını düzeltmeye yarıyor. Migren genetik bir hastalık mıdır? Genetik geçişi var. Genetik geçiş var ama hani aile öyküsü olmayan hastalarda da biz biliyoruz. Yıllar sonra migren hastalığı ortaya çıkmış veya bir takım bazı stresörlerle tetiklenmiş olabiliyor. O şekilde de hastalar gelebiliyor karşımıza. Peki migren ağrısını en çok ne tetikler? Bu kişiden kişiye değişir işte. Bazı yiyeceklerle tetiklenebiliyor, mayalı gıdalar, süt ürünleri olabiliyor. Veyahut da işte ani hava ve basınç değişimleri, rüzgarlı havalar, çok sıcak havalar tetikleyebiliyor. Susuz kalmak tetikleyebiliyor. İşte kadınlarda hormonal değişiklik olduğu o dönemlerde tetiklenebiliyor. Stres tetikleyebiliyor veya boyunda bir fıtık, düzleşme varsa migren ataklarını o da tetikleyebiliyor. Çok fazla aslında migren atağını tetikleyen şey var ama bu Tetikleyicisi var. kişiden kişiye dediğim gibi değişiyor. Ama o çok stres galiba değil mi hocam? Yani Stres zaten her Tetikleyici. ağrının maalesef Tetikçisi. tetikleyicisi. Evet. Şimdi ağrı varsa hiç durmadan bir algoloji uzmanına gitmekte fayda var. Çünkü neden? Ağrın neredeyse canın orada atıyor. Gerçekten tadın tuzun kalmıyor. Yediğinden içtiğinden de hiçbir şey anlamıyorsun. Sohbetinden de. Dolayısıyla ağrı çok önemli. Ağrıyı dindirebilmek. Kişiyi zaten doktora getiren ağrısı. Ben şu hastalığım var diye gelmiyor hasta. Şuram ağrıyor, işte bu tarafımda ağrı var, tutmuyor diye geliyor. Ondan sonrasında zaten hastalıkların tanısı koyuluyor çoğu zaman. Peki bu bahsettiğiniz nöromodülasyon yöntemi, migren ağrısında son dönem tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Ben gerçekten çok seviyorum seyircimi böyle müjdelemeyi. Bir migren ağrım varsa hakikaten herkes birbirine söylesin. Nöromodülasyon diye bir sistem var. Ağrıları ortadan kaldırıyor. Kaç seans sonrası ya da ne kadar tedavi edildikten sonra bu ağrılar ortadan kalkıyor? Şöyle söyleyeyim, migren nöromodülasyon tedavisi tek seferlik uygulanıyor. Yani üst üste seanslar halinde uygulanmıyor. Fakat kişinin ağrılı dönemi başladıktan sonra, tekrarlayan uygulamalardan sonra bir süre sonra artık sinirler ağrı iletimini durdurduğu için kişi atak yaşamayabiliyor. Yani ben migren hastasıyım demiyor hasta, unutuyor hatta. Bunu şuradan hani yola çıkarak söylüyorum. İşte gelen hastalar böyle çantasında döküyorlar masanın üzerine, 4-5 çeşit ağrı kesici oluyor. Hocam ben bunlarla gelmiyorum, bunlarla gezmiyorum artık diyor. Yanıma ağrı kesici almadan da dolaşabiliyorum diyor. Bu da zaten tedavideki en büyük başarı galiba, Evet. değil mi? Yani çünkü o ağrı kesiciler hocam ne dedi? Yani organlara verilen en büyük böbrek, zarar. karaciğer yetmezliğine sebep olabiliyor. Şimdi özellikle migren tedavisinde bu sistemle hastaları tedavi ederken bel ve boyun fıtığında da algolojide önemli gelişmeler var. Bunun adı nükleoplasti. Bel ve boyun fıtığı olanlar varsa ameliyatsız bir şekilde bu hastalıktan kurtulmak isteyenler televizyon sesini açsınlar. Çünkü nükleoplasti diye bir yöntemle hastalar çok kısa sürede galiba sağlığına kavuşuyor, Evet. değil mi? Nasıl bir sistem? Şöyle, daha önceden bu girişimsel ağrı tedavileri çok yokken işte ağrı kesiciler, fizik tedavi süreci sonrasında hastanın ağrıları geçmezse ameliyata gidiyordu. Şimdi bu nükleoplasti gibi girişimsel ağrı yöntemleri başladıktan sonra biz işte ameliyatsız, kesisiz ve uzun hastane yatışları gerektirmeden hastaları aynı gün içinde taburcu ederek işte ertesi gün iş gücü kaybına sebep olmadan bir tedavi uygulayabiliyoruz. Burada tam da bu noktada nükleoplasti devreye giriyor. Ama bu ameliyat değil. Değil, bir ameliyat değil. Aslında hocam bize bunu anlatırsınız. Yani bel ve boyun fıtığında ameliyat olmadan bahsedeceğiniz nükleoplasti ile tedavi olduğumuzda ameliyattan farkı ne? Kesi yok, dikiş yok Evet. dediniz. Şimdi ameliyatta adı üstünde ameliyat açık bir cerrahi girişim gerektiriyor. Yani o fıtığın olduğu bölgeye ulaşmak için cilt altı yağ dokusu, işte etraftaki sağlıklı kas dokusu ve omuriliğimizin etrafındaki o kılıflara açılarak ulaşılıyor. Ama nükleoplastide hiçbir kesi yaratmadan bir kanül dediğimiz işte iğne benzeri bir kanülle
direkt fıtığın nokta atışı olduğu yere ulaşabiliyoruz. Patlamış fıtıklarda da dahil mi? Tabii ki patlamış fıtıklarda da uyguluyoruz biz bu yöntemi. Hiçbir cerrahi girişim olmadan olduğu yerde fıtık küçülerek bir enerji veriyor cihaz buraya. O fıtığı küçülterek, büzüştürerek tekrar kanalın içine yerleştiriyor diyebiliriz. Peki bu tek seansta mı oluyor? Birkaç defa mı uygulanması Tek gerekiyor? seansta nükleoplastide. Bu da öyle. Evet. Ay ne güzel. Tıp ne kadar ilerledi. Ağrılardan hemen kurtulabilmemiz için aslında şunu görüyoruz. Doğru doktorla, doğru yöntemle ilerleyebilmek. Peki bir dar kanalla ilgili de seyircim bir soru sormuş. Tabii. Bahsettiğiniz nükleoplasti dar kanal hastalığına da iyi geliyor mu? Tabii. Her dar kanal ameliyat değil artık. Fıtığa bağlı dar kanal olmuş bir kişide de nükleoplasti pek tabii uygulanabiliyor. Zaten fıtığı küçülttüğünüzde hani o dar kanal daralması açılmış oluyor. Yani sinirin üzerindeki baskı kalkıyor, sinirin ödemi geçiyor. Kişinin de zaten ağrısı otomatikman geçmiş oluyor. Şimdi yine ağrılar üzerinden konuşursak tabii bel fıtığından ameliyat olanlar da var şu anda ekran başında. Bana yazıyorlar bizim ağrımız geçmedi diye. Ameliyat olup da ağrısı geçmeyenler yine nükleoplastiden faydalanabilir mi? Elbette. Biz zaten eğer zorunlu koşullar dışında tekrar ameliyat olunmasını çok önermiyoruz. Çünkü o bölgede tekrarlayan travmalar sonrasında bir yara dokusu oluşuyor. Orası özel bir bölge, kapalı bir alan, omuriliğin, sinirlerin geçtiği bir bölge. Orada herhangi bir her müdahalede yapısı bozuluyor dokuların, kılıfın. Dolayısıyla yine fıtık gibi geçmeyen ağrılara sebep oluyor bu yara dokuları. Ne yapıyoruz? Biz bu hastalarda da fıtığı eğer kişi uygunsa, muayenesi, kliniği uygunsa aynı nükleoplasti işlemini tekrarlayan fıtıklarda, ameliyat olmuş hastalarda da uygulayabiliyoruz. Hem bel fıtığında uyguluyorsunuz hem Hem boyun boyun fıtığında uyguluyorsunuz. Peki riski var mı? Yani ya da bugüne kadar ne zamandan beri uyguluyorsunuz? Yani bu 4-5 senedir uygulanan bir yöntem. Herhangi bir riski var mı hastalar üzerinde? Kişi bazında değerlendirmek lazım. Elbette ki bir girişimsel yöntem olduğu için ehil olmayan eller tarafından uygulanırsa tabii ki de riskli. Ama hani anatomiye hakim, işte uygun ortamda, steril koşullarda uygulandıktan sonra ve kişinin uygulayıcının hani bilgisi dahilinde hiçbir zararı olmayacak bir yöntem. Şimdi siz nöroloji ve algoloji uzmanısınız. Hastalar size daha çok hangi problemle başvuruyorlar? Ağırlıklı ağrıyla ilgili aslında dediğim gibi kişi Dinmeyen, zaten geçmeyen ağrılar. ağrılar nedeniyle geliyorlar. Bu nörolojik hastalıklarda da olabiliyor. MS, multiple skleroz gibi işte Parkinson ya da Alzheimer hastalarının da hastalığın bazında özel ağrıları oluyor. Ve bu hastalara da baktığınız zaman aslında dışarıda nörolojik bir hastalığı olduğu için çok fazla müdahale edilmiyor. Yani biraz çekinilerek yaklaşılıyor. Aslında bu hastalarda normal diğer sağlıklı bireylerin olduğu gibi ağrı çekebiliyorlar. Bir MS hastasında da bel fıtığı olabiliyor. Demans hastasında da boyun fıtığı olabiliyor. Ve aslında günümüze baktığımızda çok büyük bir yüzdeyle hem bel fıtığı hem de boyun fıtığına yakalananların riski de çok yüksek. Tabii. Dolayısıyla aslında ameliyat değil de galiba önce bu tedavi yöntemlerini seçmek gerekiyor değil mi? Nükleoplasti son dönemde uygulanan ve hastaların yüzünü güldüren bir tedavi yöntemi. Kimlere uygulanamaz? Nükleoplasti kimlere uygulanmaz? Bir kere kanama bozukluğu olan, işte kolay kanayabilen kişilere, tabii bunlar yine hani ilgili branşa danışılarak yapılıyor. Kan sulandırıcıların belli bir müddet kesmesi gerekiyor lazım. kişilerin. Ameliyatta da öyle O da oluyor, değil mi? tabii aynı ameliyat gibi kullandığı kan sulandırıcıya göre bir süreç var kesmesi gereken. Bunu ilgili branşa danışarak yapıyoruz tabii ki. Onun dışında da nükleoplastinin çok böyle uygulanmaz diyebileceğim bir hasta türü yok. Tabii ki şu önemli, hastanın muayenesi dediğim gibi. Nükleoplastiğe uygun mu, MR'larını, muayenesini değerlendiriyoruz. Zaten ondan sonra karar veriyoruz. Şimdi bel ve boyun fıtığında nükleoplastiden bahsettik. Lütfen bu bilgiler sizde kalsın çünkü çok kıymetli. Bir ikincisi migren tedavisinde özellikle bu tedavi çok önemli. Nöromodülasyon sistemi. Evet. Bir seansta galiba hastaların yüzünü güldüren şahane bir sistem. Peki bu tedavi yönteminde herhangi bir engel var mı? Mesela belirli bir hastalığı olanlar yine tedavi ettirebilirler mi migren
hastalığında? Nöromodülasyon yöntemi sadece kalp pili olanlarda yapılmayabiliyor. Onun dışında çocuk hastada yapabiliyoruz. Kalp hastalığı, işte kan sulandırıcı kullanan da Herkese uygulanabiliyor. yapılabiliyor evet. Peki çok soru var Havva Hanım. Havva Meltem Mutlucan sosyal medya hesabından nöroloji ve algoloji doktorumuz sorularınızı yanıtlayacaktır. Tabii çok ki. çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sevgili seyircilerimiz, uzman doktorumuz, fitoterapist Alptekin Şen bizlerle birlikte olacak ve kanser hastalığına yakalanmamak için hocam çok kıymetli bilgiler verecek bize.